My Hobby Home YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size 24-25 numara bu babet yapımını anlatacağım inşallah. Bilekten bantlı. Kullanacağım tabanlık İstanbul marka. Bu 23-24 etiket olduğu için gösterdim. Onun aynısı. Bu da 24-25 numaralı olacak arkadaşlar. 24-25 numaralı İstanbul markalı tabanlık. İpim Nako Pırlanta. İpimin kodu 130 açık gri olarak geçiyor. Başka tığımdan tığımı söyleyeyim. İlmekleri Tulip marka 1 numara 1.90'da ilmekleri çıkaracağım. Bir sıra öreceğim. Daha sonrasında aynı şekilde Tulip marka 2 numara 2 milimetre ile devam edeceğim arkadaşlar. Patimizi şöyle yakından göstereyim isterseniz. Bu şekilde. Gayet güzel. Bu da onun düğmesi arkadaşlar. Daha sonra düğmesini dikeceğim inşallah böyle. Bu şekilde. Aksesuar olarak ben hazır tüylü aksesuar kullanacağım. O yönde tercih ettim. Siz kanalımdan dilediğiniz güllerden, fiyonklardan yapabilirsiniz. Her şekilde süslemeye uygundur arkadaşlar. Şu şekilde ben gayet kokoş bir babet yapacağım. Evet, öncelikle ilmek çıkarmaya başlayalım isterseniz. Tığımı aldım arkadaşlar. İpimi aldım. Şöyle bir başlangıcı bu şekilde yapalım. En ortadaki ilmeği buluyorum. Deliği buluyorum. Oraya 2 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 bir sonraki deliğe 4 ilmek çıkarıyorum. 3 4 babetleri örerken özellikle burun ve topu kısımlarında daha çok ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Böyle çok fazla kasma olmasın diye. 2 tane deliğe 3'er tane ilmek çıkarıyorum şimdi. 1 2 3 sıradaki deliğe de 3 ilmek çıkarayım. 1 2 3 ortadaki ilmeğe 2 ilmek deliğe 2 ilmek yaptım. 4 3 3 buradan sonra 9 tane deliğe 2'şer tane ilmek yapacağım arkadaşlar. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha 2 ilmek yapayım. Çünkü babetin bu tarafında bir tane delik sayısı fazla oluyor. 1 2 şimdi sayalım. Bakın 2 4 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğe 2 tane deliğe 2 tane 2'şer tane ilmek çıkardım. Şimdi 4 tane deliğe 3'er ilmek çıkarıyorum arkadaşlar.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve son olarak 1 2 3 1 2 3 4 ilmeğe 3 tane 4 deliğe de 3'er ilmek çıkardım. Şimdi bu 3 taneye 4'er ilmek yapacağım arkadaşlar. Burun kısmı çok kasmasın diye. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 taneye 4'er ilmek yaptım. Şimdi 4 taneye yine 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 tane 3 ilmek çıkardım. Şimdi ikişer ilmek 9 tane yapacağız şuraya gelinceye kadar. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şimdi burada bir tane ilmeğe 4, bir deliğe 4 ilmek çıkaracağız arkadaşlar. 2 tane de 3. O zaman burada son 2 yapacağımız son delikteyiz. 1 2 2 tane de 3'er ilmek. 1 2 3 1 2 3 buraya 4 ilmek 1 2 3 4 başlangıç yerine de 2 ilmek ve sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben örerken tabanlığın alt yüzeyini bana bakar şekilde, iç yüzey keçe yüzeyinde dışa bak bu şekilde tutarak yapıyorum yani. Şimdi burayı birleştirelim. Bir zincir çekelim ve tekrardan söyleyelim arkadaşlar. Şimdi burada 3 taneye 4'er ilmek çıkardık. Sonraki 2 taneye 3'er ilmek, bu aradakileri hep 2'şer ilmek çıkardık. Tepedeki 3 taneye 4 taneye de 4 sağdan 4 soldan bunlara da 3'er tane ilmek çıkardık. Bir zincir çektik, bir üst sıraya geçtik. Şimdi tığımızın önüne ip alıyorum. Şöyle ilmekler arasından şöyle yani göstereyim.
Normalde şu sık iğnelerin tek kanadından batıyorum ama bu şekilde de daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle yaptığım tarafla diğer taraflar arasında fark göreceksiniz. Şöyle yani 2 tane ilmek arasından geçiriyorum. Tığımızın önüne ip alıyorum. Bakın. Buradan göstereyim. Tığımızın önüne ip alıyorum. 2 ilmek arası bir çakma trabzan. Bakın. Bir buna bir de yanındakine batıyorum. Bir buna bir de yanındakine batarak aradan bir ilmek çıkarıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Gayet anlaşılır sanırım. Bu şekilde yaptığınızda tabanınız yani bu şuralar bakın çok daha güzel bir görüntü oluyor. Daha muntazam da oluyor. Böyle. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle yavaş yapayım. Son ilmeğe geldim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynen gösterdiğim gibi yaptım. Son çakma trabzanımı da yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Şimdi ipimizi yandan başlatacağım. O yüzden bakın ilmeği aldım. Tabanın içinden geçiriyorum. İpi burada sıkı sabitliyorum. Şimdi taban tığlamayı ve bir sırayı elimdeki 1.9 mm ile yaptım. Siz dilerseniz aynı tığı yapabilirsiniz arkadaşlar, tamamını. Şimdi bakın bir sıra yaptım. Dediğim gibi yapınca taban bu kadar muntazam oluyor arkadaşlar. Şimdi patiğimizi alıyoruz böyle arkadaşlar. Tam orta noktayı buluyoruz. Tam orta noktayı bulduktan sonra 18 sağdan 18 soldan ilmek ayırıyoruz. Şurası tam orta olabilir benim için. Bir tane bu sola kayık olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek ayırdık. 19. tığımı geçiriyorum. Bakın arkadaşlar, bir tane ortada buluyoruz. O biri saymıyoruz. 18 sağdan 18 soldan 36, bir tane de ortadaki 37 tane ilmek olacak önde. Şimdi ipimizi buradan alayım. Şöyle bu ipi ilmeklerin arasından geçireceğiz zaten. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. O başlattığımız ilmeği değil, ona yaparsak artırma yapmış oluruz. Bir sonrakine batarak çakma trabzanına devam ediyorum. Bakın o ilmeğe değil, bir sonrakine batıyorum. Şimdi 4 sıra arkadaşlar herhangi bir artırma yapmadan dümdüz çakma trabzanla devam edeceğiz. Çakma trabzanlarımızı yapıyorum. Tığımızın önüne ip alıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bu ipi de içinde yok edelim. Dört sıra yani bir sıra zaten ilk başta yaptık. 3 sırada buradan itibaren yapacağız. Toplamda 4 sıra dümdüz sadece çakma trabzan yapmış olacağız. Daha sonra 5. sırada direkleri kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim.
arkada bağlantı yerinde buraya bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bağlantı yerinde bir delik, açıklık görünmesin diye bu şekilde yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Son çakma trabzanı da yapıyorum arkadaşlar. Şu bir önceki zincirin dibine yapmıyoruz çakma trabzan arkadaşlar. Direkt son çakma trabzanı şuraya yaptım. Buraya bir çakma trabzan yapmadan zincirin dibine ilk ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum. İlk çakma trabzanı sıranın ilk çakma trabzanını o birleştirdiğim yere değil bir sonrakine yapıyorum. Her seferinde aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya değil bir sonrakine, bağlantı yaptığımız yere yapmıyoruz. Bir sonrakine yapıyoruz çünkü orayı yaparsak artırma yapmış oluruz. 2 sıra daha herhangi bir artırma, eksiltme bir işlem yapmadan arkadaşlar 2 sıra daha tamamlayalım. Sadece çakma trabzanla. Dört sıra çakma trabzan ördüm arkadaşlar. 5. sırayı da ördüm. Nereye kadar ördüm? Ta ki şu burun kısmında ayırdığımız yer vardı ya, 18 artı 18 36 tane ilmek ayırdığımız, bir de ortada 37 olmak üzere ayırdığımız yere kadar geldim. Şimdi direkleri kuracağım arkadaşlar. Tığımın son çakma trabzanımı yaptım. Tığımın önüne ip aldım. Direğin içerisinden, direği yapmak için bakın şuradan değil buradan geçiriyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir iki seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip aldım. Buraya değil, bak hemen şu direğin dibine değil buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 çakma trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tığımın önüne ip aldım. Yine bir direk kuruyorum. İp aldım. 1 2 3 4 5 çakma trabzan yaptım. Tığımın önüne ip aldım. Bir, iki, üç, dört, 5 çakma trabzan yaptım. Tığımın önüne ip aldım. Tığımın önüne ip aldım. 1 2 3 4 5 tığımın önüne ip aldım. 1 2 3 4 5 tığımın önüne ip aldım ve son direğimizi kurdum arkadaşlar. Ve başlangıç ilmeğiyle birleştiriyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir ip aldım. Tığımın önüne bir zincir çektim, pardon. İpimi aldım. O bağladığım yere değil bir sonrakine batıyorum. Şimdi o ilk kurduğumuz direk yerine kadar arkadaşlar, bu ilk direk yerine kadar normal eksiltme yapmadan çakma trabzanla geleceğiz. Sonra direkleri kuracağız. Tekrar direk kısmına geldim arkadaşlar. Düz ördüm, herhangi bir eksiltme yapmadığım için oraları göstermiyorum zaten.
düz çakma trabzan yapıyorduk. Şimdi bakın şu direkten önceki şurası var ya, direğin tepesi, oraya batmıyoruz arkadaşlar. Ondan bir öncekine batıyoruz hep en son çakma trabzan olarak. Şimdi direkleri kuralım. Direk yaptık. Direğin dibini de bir sonrakine batıyoruz. 1 2 3 4 tığımın önüne bir ip alıyorum. Bir direk daha. Bir önceki sırada 5 taneydi arkadaşlar çakma trabzanlar aralarda. Şimdi 4'e düşürdük. 1 2 3 4 1 2 3 4 bir direk kurduk. Burası değil, burası. 1 2 3 4 bir direk. 1 2 3 4 ve son direğimizi kuralım arkadaşlar. Ve 6. sıramızı tamamlamış olalım. Bir zincir çekiyorum. Böyle 6. sırayı tamamladık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. 7. sırada topukta bir yükseltme yaptım. Şimdi orayı göstereceğim size. Topuğa doğru çakma trabzan yapalım normal. Bakın her zaman gibi bu baştaki değil, sonrakinden ilk ilmeği başlatıyorum. Çakma trabzan yapalım buralar arkadaşlar. Normal bildiğimiz gibi. Topukta ilk sırada 14 tane ilmeğe çakma trabzan değil trabzan yapacağız. Tam ortayı bulacağız. 7 sağ 7 sol olacak şekilde. Şimdi bir bakalım tam orta oldu mu? Şurasını orta kabul edebiliriz herhalde. Bakalım. Şurası orta. 1 2 3 4 5 6 7 tam denk gelmiş. Burada 14 tane, yani 7 burası, 7 diğer tarafta, böyle tam eşit olması açısından. O yüzden orta diyorum. Şöyle tam eşit olması olacak şekilde 14 tane ilmeği trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi devamını çakma trabzan yapalım. Tığımın önüne ip alayım. Tek seferde çekelim. Çakma trabzanla devam ediyoruz direklere kadar arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok.
Evet. Direklere geldik. Direğimizi kuralım. Tığımızdan ip alalım. 1 2 3 bir direk, 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 şimdi arkadaşlar bu beti yaparken büyükten biraz farklı, büyükte de gerçi benzer bir şey uygulayıp tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Bakın kaç sıra ördük? 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördük. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüz. Burada da son 2 sırayı sık iğne yapacağım arkadaşlar. Topuk kısmında yükseltme yapacağım trabzanla. Yani 3 sıra trabzan yükseltmesi olacak ama son 2 sıramız sık iğne şeklinde ilerleyecek. Yani bu sıradan itibaren çakma trabzan değil, sık iğneyle devam ediyorum. Sık iğne neydi arkadaşlar? Tığımızın önüne ip almıyorum. Doğrudan ilmek alıyorum. Şimdi topuktaki yükseltmeye kadar, yükseltmeden bir önceki ilmeğe kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. Bakın. Bu bir önceki sıranın trabzanı. Onun bir önceki ilmeği bu. Yani burada 7 7 14 trabzanımız vardı ya, burada bir önceki bir sonraki ile toplamda artı 2 fazlasıyla yani 16 trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 son trabzana geldik. Bir sonraki de trabzan yapacağız ve 16 sonrasını sık iğne olarak devam edelim arkadaşlar. Yanlar alçak, topuk kısmı yüksek olsun diye arkadaşlar. Daha güzel de durur düşüncesiyle. Direklere kadar sık iğne yapalım. Sonra direkleri bildiğimiz gibi yapalım arkadaşlar. Bir öncekinde 3 tane direk aralarını kurmuştuk. Burada 2 tane kuracağız. Evet, son sık iğne yaptık. Şimdi direklere geldik. Direğimizi kuralım. Arada 2 tane çakma trabzan. 1 2 1
Evet, son direğimizi de kurdum arkadaşlar. Burayla bağlayalım. Yine bir sık iğne yapacağız bu sırada. Bir zincir çektim. Bu sefer direkt bağladığımız yere birinciden başlayarak devam edeyim arkadaşlar, sık iğneme. Şimdi yine arkadaşlar sık iğneyle buraya kadar devam edeceksiniz. Trabzanın bir öncekinden bir trabzan, sonuncudan sonrasına, yani bir önceki bir sonrasına birer trabzan fazla yapacaksınız. 14, 16, 18 trabzan olacak. Sık iğne yaparak buraya gelin. Aralarda, direklerin arasında birer tane çakma trabzan yapacak şekilde tamamlayın. Dediğim gibi sık iğne yaparak buraya kadar geldim arkadaşlar. Buraya yine birer bir sağdan bir soldan artırma yaparak. Şimdi direkleri kuralım. Son sıramız bu arkadaşlar. Bundan sonra sadece bir sıra kaydırma yapacağız. Bir direk, bir çakma trabzan, 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 bir direk, bir çakma trabzan yaptım. Son direğimi yaptım ve ilmeği bağladım. Babetimiz böyle arkadaşlar. Elimizi düzeltmemiz gerekiyor tabii ki, örerken ister istemez elimizde yamuluyor. Şimdi bu son sıramız arkadaşlar, çakma trabzan yapacağız. Pardon, kaydırma, özür diliyorum. Şimdi kaydırma nasıl yapıyoruz? Tığımızdan ip almıyoruz. Bir sonraki ilmekten hemen tığımızı geçirip ipimizi ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızın önüne ip almadık. Şöyle ipimizi alıyoruz. Hemen içinden geçiriyoruz. 10 tane yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gerçi 9 yeterli mi bakayım bir. Burayı da sayarsak. Yeterli sayılabilir arkadaşlar. 9 tane kaydırma yaptık. Şimdi 25 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu bilek bandımız için arkadaşlar. Şimdi ilk zincirde sayacağız. 10'uncuya da bağlayacağız. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya bağladık. İlmek yeri yaptık. Tığımızın önüne ip alalım. Geri kalanları birer trabzan yapalım arkadaşlar. Bir, saymaya gerek yok, zaten belli. Kaydırmadan bir önceki sırada da aslında bu bilek bandını yapabilirsiniz ama ben son sırada yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve son zincirde bir trabzan yaptık. İşte arkadaşlar, bant kısmını tamamladık. Şimdi bir tane atlıyoruz. Bakın bu
bulunduğumuz ilmek bir tane atladık. Bir sonrakine kaydırmayla devam ediyoruz. Bundan sonrasını tamamen kaydırma yapacağız burun kısmına kadar. Pardon. Kaydırmayla devam edelim. Burun kısmına kadar geldim arkadaşlar. Burun kısmında kaydırmayı yapmıyorum. Yani şu direğe kadar geldik ya. Burada normal burun kısmı birazcık uzun olsun diye, çok sadece parmakları kapatacak şekilde olmasın diye direk yaptım. Ortadaki bir tane hemen direğin yanındakine yaptım ilmek. Çıkardım. Çakma trabzan yaptım. Bir direk yaptım. Normalde bu sırada aradaki çakma trabzanların bitmiş olması gerekiyor ama ben burada da çakma trabzan, direğin hemen dibindekine çakma trabzan yapıyorum. Bir sıra daha uzun görünsün diye yapıyorum arkadaşlar. Burun kısmı. Bakın normalde zincir direğin dibine tam batmıyorduk ya, burada da bir tane sadece kaldığı için mecburen onu çakma trabzan yapıyorum. Direk yapıyorum. Bir çakma trabzan. Bir direk. Bir çakma trabzan. Ve geldik, son direğimizi yaptık. İpimizi tığdan çıkarıyorum. Bir sonraki deliğe geçiriyorum. İpimi oraya geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi içeride bu ipi sıkılaştıralım. Bu şekilde ipimizi kaybederiz arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayayım diye yapmıyorum. Böylelikle bir babetimizi daha tamamlamış olduk. 24-25 numara. Gayet güzel, sevimli bir babetimiz. Buraya da daha önce dediğim gibi şöyle yarım inç şeklindeki düğmelerimizden diktik mi şöyle harika olacak. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bu şekilde de ister siz örgü aksesuarla süsleyin, ister böyle tüylü süslerle süsleyin. Bu şekilde güzel günlerde kullanılsın.